Bitcoin, bilmeniz gerekenler. Günümüz güncel olay analizi. Amerika Birleşik Devletleri bankacılık kriziyle birlikte, paranızı bir bankada bırakmanın gerçekten ne kadar güvenilir olduğu konusunda çok fazla tartışma var. Silicon Valley Bank, SVB, çöktüğünde dünyanın dört bir yanından İngiltere gibi ülkelerden uluslararası kullanıcılar para kaybetti. 1. Bu çöküş, bu bankayı 2008 mali krizinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde batan en büyük banka yapıyor. Sorunu daha da kötüleştiren üst düzey yöneticiler, Şubat ayının sonundan çöküşün hemen öncesine, kadar milyonlarca dolarlık hisse sattılar. Kullanıcılar ve kamuoyu zarar ederken, üst düzey yöneticiler kazanç elde etmek için satarlar. Bu kazanımlardan kısa bir süre sonra, Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti SVB müşterilerini kurtarma sözü vererek durumu hafifletmek için gelir. Ancak yalnızca belirli bir dereceye kadar. Bazıları banka kazanırken diyebilir ki, tüm zararı gören müşterilerdir. 2. Bu yapı biraz bozuk görünüyor. Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri vergi mükellefleri banka iflaslarının faturasını çevirecek, bir banka çöktüğünde hepimizin kaybettiği bir yapıyı teşvik etmek. Üzülmeyin, bunun üzerine bankaya hizmet veren personel işlerini kaybedebilirken, üst düzey yöneticiler, herhangi bir çöküşe yol açan hisse senetlerini satarak yüksek ödemelerin tadını çıkarırlar. Bu çok güvendikleri müşterilere ödeme yapmak yerine, en azından biraz etik dışı görünen karlar elde ediyorlar. Bitcoin nedir? Bitcoin, merkez bankası veya tek bir yönetici olmadan çalışan merkezi olmayan bir dijital para birimidir. Fiyatı değişkendir ve kısa bir süre içinde önemli ölçüde dalgalanabilir. Ancak bazı insanlar bunu devreye girmek için cezbedici bir neden olarak görüyor. Sadece yarın maksimum getiri elde etmek için bugün düşük satın alabilirsiniz. Tarihsel olarak en kısa zaman dilimlerinde birçok multimilyoner yaratan kazançlar. Örneğin, El Salvador liderinin ülkesi son birkaç yılda 58.630'dan en yüksek seviyelerine yakın Bitcoin satın aldı. Ağır 2022 ve 2021 kayıplarına rağmen, büyük bir coşkuyla El Salvador, ülkenin başkanı Nayib Bukele'ye göre her gün bir Bitcoin satın alacak. 4. Bu sadece yükselişte olmayan pek çok boğa davranışı gibi geliyor. Ama aynı zamanda, bu Bitcoin finansal sisteminin değerine ve yayılımına geniş ölçüde inanan birçok kişi tarafından tutarlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bitcoin, özellikle yeni yatırımcılar için önemli riskler taşıyor, ancak bilinen borsaya yatırım yapan kişilerde de benzer riskler var. Sistemi anlayana ve araştırmanızı yapana kadar kazanımlar zorlayıcı olabilir. Tabii risklerin kazanç potansiyeliyle dengelendiği en dipte satın almadığınız sürece. Sadece güvenilir kripto varlıklarına yatırım yaptığınızdan emin olun. Eğitim ile riskleriniz mümkün olduğunca azaltılacak ve doğru strateji ve zaman çerçevesi verildiğinde kazanımlarınız hem sayısız hem de kapsamlı olabilir. Değerinin zamanla artacağının garantisi yoktur. Bankaların başarısız olmasının diğer nedenleri. Bankaların diğer yatırım türlerinden daha düşük yatırım getirisi sunduğu iyi bilinmektedir. Örneğin, bir caddesi tipik olarak borsa veya gayrimenkulden çok daha düşük getiri elde ederken, aynı zamanda günümüzde yaygın olan enflasyon riskleriyle de mücadele eder. Zamanla, enflasyon yatırımlarınızın değerini aşındırabilir. Bankalar genellikle enflasyona ayak uyduramayacak kadar düşük faiz oranları sunar, bu nedenle paranız zamanla değer kaybedebilir. Bankalar da aşırı komisyon alıyor. Kişiselleştirilmiş tavsiye verilen banka genellikle yalnızca bir maliyet karşılığında verilir
ve mali danışmanlar mütevelli değilse, ilginizi yürekten taşımayabilirler. Buna rağmen, mutemetlerin yalnızca sizin çıkarlarınızı en iyi şekilde akıllarında tutmaları gerekir. Size mümkün olan en yüksek karı vermeleri için hiçbir şekilde gerekli değiller mi? Bunun yerine yine de yetkin olabilirler, ödeme alabilirler ve size yalnızca asgari düzeyde kar sunabilirler. Bitcoin tarihsel geçmiş bilgileri. Bitcoin, hiçbir değeri olmayan ve herhangi bir borsada işlem görmeyen 2009 yılında yaratıldı. 2010, 0,003 gibi çok düşük bir değer kullanarak 2 pizza satın almak için ilk Bitcoin işlemi gerçekleşti. 2011, Bitcoin fiyatı, Kasım ayında 2'a düşmeden önce Haziran'da 0,30'dan 31'a yükseldi. 2012, Bitcoin'in fiyatı en düşük 4 dolar ve en yüksek 13 dolar ile sabit kaldı. 2013, Bitcoin'in fiyatı Nisan ayında 260 dolara yükseldi, ardından 45 dolara düştü, ardından tekrar 1242 dolara yükseldi. 2014, Bitcoin, yıl sonunda 300 dolara düştü. 2015, Bitcoin, 200 dolar ve 300 dolar civarında sabit kaldı. 2016, Bitcoin 1000 dolara çıktı. 2017, Bitcoin yaklaşık 1000 dolardan yaklaşık 20.000 dolara yükseldi. 2018, Bitcoin'in fiyatı istikrarlı düşüşlerle yaklaşık 3000 dolara düştü. 2019, Bitcoin istikrarlıydı, yaklaşık 3000 ve 14.000 dolar. 2020, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 29.374 dolara yükseldi. 2021, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.863 dolara yükseldi. 2022, Bitcoin'in değeri 15.787,53 dolara düştü ve bu, tam olarak bir yıl önceki 67.802,30 dolarlık değerinden %77'lik bir düşüş anlamına geliyor. Dalgalanmalar, düzenleyici değişikliklerden, olaylardan, sosyal medyadan ve piyasa duyarlılığından etkilenebilir. Bitcoin'in fiyatı son derece dalgalı olsa da, kripto değerlerindeki bugünkü artışlar SVB çöküşünden sonra gerçekleşiyor ve birçok yatırımcı yılın geri kalanının bizi nereye götüreceğini görmek için yükseliş ve heyecan duyuyor. Son düşünceler. Şu anda yatırım yapmaktan emin değilseniz, Google Play'de Bitcoin Billionaire Game uygulamasına göz atarak biraz eğlenebilirsiniz. Bana kriptoya yatırım yapmak için yenilikçi bir finansal sistem için düşük maliyetli pazarlama gibi görünüyor. Tüm bu pazarlamayla, kişisel olarak bu sistemin nasıl başarısız olabileceğinden emin değilim. Özellikle sistem zamanla daha güvenilir ve kullanıcı dostu hale getirilirse. Değerinin zamanla artacağının garantisi yoktur. Eğitim araştırmanızın sizi yanıltmayacağının garantisi yoktur. Ancak en iyi yolda olduğunuzdan emin olmak için harekete geçtiğinizden emin olun ve denemek istediğiniz arenada zaten başarılı olmuş en güvenilir ve teknik uzmanlara odaklanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Teknoloji, borsalarda ve cüzdanlarda güvenli bir şekilde nasıl gezinileceği hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririm. Bugün Bitcoin'e yatırım yapanların kesin sayısını belirlemek zordur. Ancak Bitcoin'in popülaritesi ve bilinirliği artmaya devam ettikçe bu sayının da arttığı açıktır. 5. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce finans uzmanlarından tavsiye almayı unutmayın. Kripto endüstrisi ve Bitcoin hakkında daha fazla teknik bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen abone olun ve profilimde kendi dilinize uygun albüm çalma listesine bakın. İşletme, finans, üretkenlik, emlak ve kripto dahil. Günlük yaşamlarımız için en önemli olan çok çeşitli konularda içerik yayınlamaya devam edeceğim.
Dünya çapında bilgi paylaşımı yoluyla hayatınızın ve başkalarının hayatlarının her yönünü yükseltmeye adadığım Alisa Mahin ile Seviye Atlama YouTube kanalına hoş geldiniz. Burada iş, finans, sağlık, ilişkiler, aşk ve sayısız diğer hayati konularda üst düzey içgörüler sağlamaya kararlıyız. İçeriğimiz sadece bilgi değil, güçlendirme hakkındadır. Bilgiyi paylaşarak hepimizin yeni başarı ve doyum seviyelerine ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bizi farklı kılan, küresel erişimimizdir. Mesajımızın farklı bir kitlede yankı uyandırmasını sağlamak için 13 farklı dilde iletişim kuruyoruz. Çalma Listesi albümünü dilinize göre arayın. Desteğiniz önemlidir. Her beğeni, yorum, paylaşım ve abonelik, paylaşılan bilgeliğin gücüyle hayatları zenginleştirme misyonumuzu besler. Kişisel gelişim ve kolektif büyüme yolculuğumuzda bize katılın, birlikte çevremizdekilerin iyileşmesine katkıda bulunalım. İzlediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.